Değerli Koç, yükselen burcu Koç, Ay burcu özellikle Venüs'ü ya da diğer iç gezegenleri Koç burcunda olan arkadaşlar 14 Mart tutulması aslında Mart ayı sizin için çok önemli. Çünkü bu tutulmanın ardından 29 Mart'ta Koç burcunda yani sizin burcunuzda da bir tutulma olacak. Dolayısıyla Mart ayı hepimiz için çok önemli. Bir tutulma yaşayacağız. Başak burcunun 23 derecesinde. Başak burcunun yine 20 ya da 27 dereceleri arasında gezegen yerleşimleriniz olabilir. Siz Koç olabilirsiniz ama doğum haritanızda Başak Burcu'nda böyle yerleşimleriniz varsa elbette ki bu tutulmadan etki alıyorsunuz anlamına gelir efendim. Özellikle günlük hayatınız alanında gerçekleşecek ve aslında ilişkiler temasını da taşıyacak bu tutulma. Uzun bir süreli dolunaylar çünkü uzun bazı kavramları işaret eder ve bir tamamlanma getirir. Bu tamamlanma birçok koç için mesleki konularda olacağını söyleyebilirim. Öncelikle sağlıkla ilgili temalar da çok öne çıkacak. O yüzden sağlık taramaları, süren sağlık sorunları, beslenme ile ilgili gündemler veya beslenme koşullarındaki değişimler, diyetler, işte bazı hazırlıklar, zayıflamak, tüm aslında bedensel ve fiziksel zararlı her şeyden uzaklaşmak için bu tutulma tam da size burada çok şifalı yarayacaktır. Tutulmanın artıları da var arkadaşlar çünkü bir takım koçların finans konularında çok ele alıyor. Tutulma esnasında Venüs, Merkür retro. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve Mars hala burcunuzda ilerliyor. Aslında tüm bunlara baktığımızda hem 14 Mart tutulması ve Nisan sonuna kadar sürecek tutulma etkileri hayatınızda gerçekten arka planda ister ilişki deneyimlerinizden, kopamadıklarınızdan, sizi yoran bütün mesleki koşullardan, oradaki yani çok fazla tutunduğunuz, takıldığınız, çok emek verdiğiniz bazı mesleki konularda da yenilikler, geçişler olacak. Bu hayatınızın her alanında geçerli olacağını unutmayın ve Merkür, Venüs burcunuzda ve 12. eviniz full dolu ve uzunca bir süredir dolu aslında ve hala da bu sürecek. Dolayısıyla koçların göründükleri değil, görünmedikleri gibi. Sizi anlayabilmesi için insanların belki de sizin önce onları anlamanız gerekiyor gibi düşünün. Ama biraz anlamak, biraz anlaşılmak istiyorsunuz. Aslında bu tutulma burada kendi özünde, kendinle böyle bütünleşen karakter ve alışkanlık yapılarını da değiştirebilir, bırakabilirsiniz. Mesela kötü bir sigara vesaire benzeri konuları da bırakabilirsiniz. Bir de empati kurma, empati yeteneğinizin de güçlendiği ve burada bir farkındalık yaşayacağınız bir süreç olacak. Eğer sağlıkla ilgili gündemleriniz var ve siz onları ihmal ediyor ya da ettiyseniz bazı koçların daha çok aslında aile yapılarını ilgilendiren bir zaman dilimi olduğunu düşünün ama koçlar gerçekten hem özel hayatlarını hem kendi kişisel durumlarını bir değişime doğru götürecek bir arınma yaşayacaksınız. Tutulma ile beraber 14 Mart haftası bunlar başlıyor. Kişisel gelişim, kendinizi değiştirme, yenileme, görüntünüz özellikle sevgili koçlar, imajınızı da yeniliyorsunuz. Fakat bu tutulma esnasında retro Venüs, Merkür olması sebebiyle lütfen özellikle 18 Nisan'a kadar radikal değişimler yapmayın. Lütfen bunu da hatırlatmak istiyorum. Bir takım ameliyatlar olabilir, bir takım tahliller, testler olabilir. Yine bu tutulmanın size getireceği ama nihai olarak iş hayatlarıyla da ilgili bence uzun bir vadeli durumu tamamlıyor sevgili koç burçları. Adeta hayatınız yeni baştan şekil alabilir efendim. Yayını beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Güzel, verimli bir tutulma geçirmenizi diliyorum.